Hocam zaten aslında sosyal medya kısmında, yorumlar kısmında, yazanlar bile o kadar, hem keyifli hem düşündürücü ki, onları da toparlayacak şekilde sormaya çalışayım. 2 sorum var hocam. Birincisi aslında siz bahsettiniz, burada bir IFRS sisteminden bahsettiniz. Eee, Sorum şu olacaktı: Amerika'da bu rapor diğer ülkeler için ne kadar ölçüde örnek teşkil eder? Avrupa bundan bambaşka şekilde ilerleyebilir mi? Türkiye bambaşka şekilde ilerleyebilir mi? Yoksa SEC, tamam tabii ki, Amerika'daki kurumlar hep, bu anlamda örnek teşkil edebilir ama bu bir kesin bilgi olarak kabul etmemiz gereken bir şey mi? Yoksa farklı ülkeler farklı tanımlamalar üzerinden ilerleyebilir mi? İlk sorum hocam. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunlar, ülkelerin, tabi oldukları, muhasebe standartlarını esas alarak yapılan kayıtlar ve denetimden geçmiş kayıtlar. Dolayısıyla da şu an aslında şunu söylemek lazım. Yani bu, maddi olmayan duran varlıklara neler kaydedilir, hangi hususlar dikkat edilir, nasıl değerlenir? Bunlar çok önceden zaten belirli olan hususlar ama Bitcoin o kadar, farklı bir, varlık ki, buna özel bir standart, kripto paralara özel bir standart geliştirilir mi? Bunu açıkçası bilemiyorum. Belki de geliştirilebilir ama geliştirilmediği takdirde şu anki uygulamaya baktığımızda Amerika'daki USGAAP'e tabi olan şirketler ki halka açık şirketler olsun, halka açık olmayan şirketler olsun, çok küçük farklılıklarla hepsi USGAAP'in prensiplerini uygularlar. Ha, diğer tarafa geldiğimizde Avrupa Birliği ülkeleri olsun, hatta bizde halka açık şirketler dahil uluslararası finansal raporlama standartları hükümlerine tabiiz. Yani uluslararası finansal raporlama standartlarının cryptocurrency'lerle ilgili yaptığı bir yani comment de diyebilirim ya da mesleki örgütlerin yapmış olduğu bir açıklama da var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla onlara istinaden şirketlerin hazırlamış olduğu bilanço gelir tabloları ve diğer ek mali tablolar denetimden de geçtiğini göz önünde bulundurursak yani %100 diyemesem de ama bunlar şu an kabul görmüş finansal tablolardır ve uygulamalardır diyebilirim.